Herkese merhaba Vahşi Vatan'ın iyi insanları. En son ikinci hikaye bölümünde kanyon denemelerine gitmiştik. Kanyon denemelerinde görevimizi tamamladık. Daha sonrasında bizi Orman Gölü'ne yönlendirdi görevler. Şimdi Orman Gölü'ne gideceğiz. Orman Gölü'nde kara kuzgun yani şaman kara kuzgunu bulacağız. Molly biliyorsunuz ki yok ortalıkta. Molly'yi bulmak için iz sürmeye devam ediyoruz. Şöyle gece yağmurlu bir günde Orman Gölü'nde kara kuzgun şamanı bulduk. Şamanla konuşalım. Beyazlar tespit etmişler. Bahçeli çetesinin haydutları geldi arkadaşlar. Bahçeli çetesinin haydutlarını öldüreceğiz. Kaç haydut var? Şöyle 6 haydut var. Böyle takip ediyorum aynı zamanda. Son bir haydut kaldı. Kara kuzgunla konuştuk. Bahçeli çetesinin haydutlarını öldürdük. 6 tane. Şöyle bunları kısaca geçiyorum arkadaşlar. Kara kuzgunla konuştuk. Bize ödüllerini verdi. Silverton'a gitmemizi söyledi bizden. Gelmişken buradaki kaynaklarımızı toplayacağız. Farmımızı yapacağız. Daha sonrasında kasabaya gideceğiz. Kasabaya gittiğimizde daha öncesinden almış olduğumuz Seis Norris'ten kanyon sınavları için 10. dalgaya geçmemiz için görev vermişti. Onun görevlerini yaptık. Ödülümüzü alacağız. Bu sırada enerjimi harcayacağım. Eğer 60 veya 50 enerjinin altına düşersek günlük etkinlik gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sıralarda gelmişti dün. Dediğim gibi 24 saatte bir teşekkür ediyoruz. 24 saatte bir etkinlik geldiği için enerjimizin 50'nin ya da 60'ın altına düştüğünde aktifleşiyor günlük etkinliğimiz. Şöyle bir Şerif'le konuşalım. Kara örtülüler lideri. Birkaç tavsiye verecek bir şey. Ortalık durana kadar çiftlikte sakin bir şekilde beklememizi istiyor. Tamam, John'la konuşalım. John dediği arkadaş John Connors olması lazım. Gazeteci. Şöyle görevleri verdiği zaman size eğer bulamazsanız burada şöyle takip et seçeneğini tutarsanız ok zaten sizi nereye gitmeniz gerektiğini gösterecek arkadaşlar. Oraya gitmeden önce şöyle Seyis'ten aldığımız görevin ödülünü alalım. Buna ihtiyaç yok artık. Şöyle ödüllerimizi almak için 3 bölmeye ihtiyacımız varmış. Şöyle bunu da silersek ödüllerimizi aldık. Şimdi Seis Norris bize başka bir görev daha veriyor arkadaşlar. Bu da dağ karakolu. Şöyle kabul edelim. Dağ karakoluna gidip burada çete liderini öldürmemizi istiyor. Yani kuzeydeki haydut kampını basmamızı istiyor. Zaten burada görev görebilirsiniz. Bir de şöyle göz göze yani cenazeciden almış olduğumuz bir başka aynı görev var. Yani şu iki görev aslında aynı ama farklı kişilerden aldığımız için bu görevleri iki farklı görevmiş gibi oluyor. Bu iki görevi de yaptığımız zaman tamamlanacak. Şöyle ilk katran kovamızı 55 seviyeye ulaştıktan sonra elde edebiliyoruz. Bir sonraki katran görevi şöyle onu da anlatayım. Büyülü takı yani 5 artı 5 muska. Ya bu zaten dağlı kabilede yani Kızılderili kabilesinde yapıyoruz.
Kuzeye gittiğimiz zaman şöyle katrancı Elyah. Burada arkadaşlar bu görevleri Elyah'tan alıyorsunuz. Diğer 8 katranı ise şöyle göstereyim. Burada oduncu var arkadaşlar. Jensen. Burada 8 katranı da takas ile bu görev buradan günlük olarak bu kaynakları getirip verdiğiniz zaman size bir tane katran reçine veriyor. Şöyle Brody arkadaşlar en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Önce John'la konuşalım. Sonra Brody'yi açıklayacağım. Kauçuk görevi. Şöyle artık John'la konuşmaya başladığımız için tren saldırısı etkinleşecek bu bölümden sonra. Bize taş pilotoya gitmemizi istedi. Taş pilotoya gittikten sonra şöyle bak, hemen zaten alt kısımda zaten siyah puntoyla bu görev ikinci bölümün son görevi olarak görünüyor arkadaşlar. Not düşülmüş. Bu şekilde ikinci görevimizi tamamlamış olacağız. Şöyle devam ediyoruz. Brody en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kauçuk görevi için gerçekleştirdiğimiz kauçuk çizme yapmak için en kaliteli kauçuğa ihtiyaç var demiş. Şöyle adam McCoy günlük güvercinliğe mesaj gönderen gezici 4 saatlik tüccarlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Bu tüccar da haritada zaten geldiği zaman göreceksiniz. Bize 4 tane endüstriyel epik boru verecek arkadaşlar kauçuk aldığımız zaman. Bu endüstriyel borulardan da 3. kademe epik dağ seti yani 3. kademe epik set çıkacak arkadaşlar. Bunu kauçuk görevi yapmak için bizim altına ihtiyacımız var. Altını da 55 seviye 50 seviye üstü olduktan sonra ve şöyle anlatayım. 3. hikaye bölümünü bitirdikten sonra ittifaka girmeye hak kazanıyoruz. İttifaklardan altın elde edebilirsiniz. Ama düşük seviyeli ittifaklar çok fazla altın getirmez. Yüksek seviyeli ittifaklar da bizim gibi düşük seviyeli oyuncuları kabul etmez. Çünkü ittifakların gelişmesi gerekiyor altın çıkarması için. Bizim de altın alabilmemiz için kendimizin gelişmesi gerekiyor. Öncelikle kendi gelişimimize odaklanın. Daha sonra ittifaklara katılabilirsiniz zaten. İttifak zamanı geldiği zaman neden ittifaka erken girmemek gerekiyor? Bu altın ile alınan kauçuk görevi şu an için çok da önemli değil. Şöyle görünüşe aldanma görevimizin adı altın külçe karşılığında satılıyor demiş. Zaten burada hemen hemen her şey söyleniyor arkadaşlar. Epic setin içinde ne çıkacağına dair hepsi yazıyor. Yani bir dağcı pantolonu çıkacak burada. Şapkası, ceketi ve çizmesi. Zaten bütün açıklama burada gerçekleşmiş. Yani kauçuk satın almamıştır diyor. Sorun şu ki sadece altın külçe karşılığında satılıyor kauçuk diye sormuş. Yani kauçuk külçeyi de zaten dediğim gibi ya ittifaktan ya da birazdan şöyle genel haritaya çıkayım. Genel haritada gösterebilirim çok rahat bir şekilde. Anlayacağınız şekilde anlatacağım. Genel haritada eğer özür diliyorum. Genel haritada şöyle yarışmalar var arkadaşlar. Kanyon sınavları. Kanyon sınavlarında şöyle gümüş lige bronz lige çıktıktan sonra başlıyor altın kazanma durumu. Şu şekilde eğer bronz ligde ilerlerseniz haftalık olarak burada altın gelmeye başlıyor. Zaten en üst seviye altın bir. Şöyle gümüş 1'e kadar çıkarırsak eğer normal kendi altınımızı kendimiz kazanmaya başlayabiliyoruz. Burada şöyle göstereyim. Buraya girmediğimiz için diğer üstlikleri göremiyorum. Yine burada da aynı şekilde gümüşe geçtikten sonra altın kazanmaya başlıyoruz yarışmalardan. Ya da kasabada takas yapabilirsiniz ama takası çok önermiyorum çünkü çok fazla kaynak istiyor. Dediğim gibi o görev çok acelesi olan bir görev değil. Taş platoya gidelim. İkinci hikaye bölümünün son görev olduğunu söyledi. Onu gerçekleştirelim.
Şöyle haydutlarla buluşacağız. Dediğim gibi şöyle takip et dediğimiz zaman harita içerisinde eğer konum varsa bizi yönlendirir. Yoksa çakal alabiliriz. Şurada bir çakal daha var. Haydutlarla karşılaştık. Karaörtülüler çetesinden muhtemelen bunlar arkadaşlar. Şöyle. Çakal öldürüyor. 10 tane haydut gelecek arkadaşlar. İyi ki yanımıza hayvanlar almışız. Şöyle bir çakal daha alalım. O hasardır. İkinci hikaye bölümünün son bölümünde yani Taş Plato'da haydutlarla karşılaşmaya geldiğiniz zaman arkadaşlar yanınızda iyi bir silah olsun ve yeterince şifanız olsun, yoksa buraya geçmek sizin için biraz sıkıntı yaratabilir. Bedavadan eve dönebilirsiniz yani ölüp. Şöyle Rick'le konuşalım. Tam zamanında geldim diyor. Teşekkür ediyoruz. Yani Bahçeli çetesi muhtemelen kız kardeşinden bilimsel tarihi bir yeri. Hadi bakalım. Şu an Molly'yi kurtaramadık. Envanterimiz dolu olduğu için Rick'ten ödül aldık. Gittiğimiz zaman Rick gelmeyecek. Şöyle yapalım. Bu gereksiz zaten, bunu her türlü buluruz. Şöyle nadir planımızı da alalım. Ve ikinci hikaye bölümü Kara Örtülüler Bahçeli çetesiyle beraber olan münakaşamız gerçekleşti ve bitti arkadaşlar. Şimdi çiftliğe döndüğümüzde muhtemelen zaten ikinci hikaye bölümü tamamladığımıza dair rozetimizi de aldık. İkinci hikaye bölümü tamamlandı arkadaşlar. Şöyle çiftliğimize dönelim. Üçüncü hikaye bölümü için muhtemelen çiftliğimizde bir görüşme gerçekleşecek. Şöyle şimdilik çiftliğimizde evet ulak geldi. Üçüncü hikaye bölümü için Rick beni arıyormuş. Kasaba meyhanesinde seni bekliyor diyor. Kasabaya gideceğiz. Kasabaya gittiğimiz zaman Rick'le konuşacağız. Tekrardan görevi kabul edelim. Sierraton'a git diyor bize. Kasabaya gittiğimizde Rick'le konuşacağız ya da Şerif'le konuşacağız. Şöyle bakalım. Şöyle hikaye bölümünde birinci bölümü tamamladık. İkinci bölümdeyiz. Hatta ikinci bölümü tamamladık. Üçüncü bölüme geçtik. Üçüncü bölümle devam edeceğiz. Kasabaya gideceğiz. Üçüncü hikaye bölümüyle devam edeceğiz. Günlük ödüllerimizi alacağız. Rick'le buluşalım. Üçüncü hikaye bölümüne devam ediyoruz. Üçüncü hikaye bölümünde bakalım bize ne görevler verecekler. Bahçeli çetesiyle yine Noah Thompson adında bir kodaman bizi görmek istiyormuş. Gidelim. Kardeşliğe gidiyor. İttifak için şöyle önce ödüllerimizi alalım. Üçüncü bölümde arkadaşlar ittifak görevleri verecek bize muhtemelen. Üçüncü bölümü tamamladıktan sonra, çünkü ittifaka giriş hakkı kazanacağız. Şöyle ruh mağarası görevindeki ödülümüzü de Casper Crane'den aldık. Şöyle kardeşlik konuğu burada. Şöyle birazcık tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Şunları atımıza koyalım. Şöyle balta kalsın. Üçüncü hikaye bölümüyle devam ediyoruz. Üçüncü hikaye bölümünde kardeşlik yani ittifakın temellerini
oluşturacağımız yerdeyiz. Şöyle. Burası İttifak binasının ana merkez binası arkadaşlar. İttifaka katıldığınız zaman göreceksiniz. Şöyle gezelim. Burası salon. Şöyle 3. seviye bir salon. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası işçi barakası. Burası henüz yapılmamış. Burasını biz yapacağız. Burası tren istasyonu arkadaşlar. Yani şu an gezmiş olduğumuz ittifak 2. seviye arkadaşlar. Özür diliyorum. 3 seviye dedim. 2. seviye bir ittifak. Şurada savak var arkadaşlar. Burada ocak arabası var. Burada da maden var. İttifaka katıldığınız zaman zaten bunları detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi ittifakın içerisinde, kardeşliğin içerisinde Noah Thompson'la görüşüyoruz. Kardeşliğin bir parçası olmayı teklif ediyor bize. Çok tehlikeli. Bakalım. Etrafı zaten gezdik. Doktorla konuşacağız ve bize görevleri verecek arkadaşlar. Yani laboratuvar kurulması için bizden yardım isteyecekler. Şöyle önden prim olarak biraz şifa verdi bize. Şöyle Dexter'la konuşuyoruz. Kara örtülüler bu bölümde, geçen bölümde Batşeri çetesiydi. Bu bölümde de Kara örtülüler adı altında düşmanlarımız olacak. Meş Ormanı'na gönderecek bizi. Bize ödül olarak da Dexter'la konuştuğumuzda bize bunu verecek. Doktora yardım et. Doktora yardım etmem için laboratuvar kurmam gerekiyor. Şöyle Meş Ormanı'na gideceğiz. Şöyle laboratuvar. Laboratuvarda bizden istenilen kaynaklar arkadaşlar 20 tane bronz bağlantı elemanı, 20 tane kil blok, 20 tane meşe tahtası ve 20 tane sinirot arkadaşlar. Bir günlük iş. Hemen bunu halledelim. Önce meşe ormanımıza bir gidelim. Birkaç haydut bizi bekliyor olacak. Şuradaki kalabalık. Evet. Asıl hedef burası. Çivili sopa her zamanki gibi bizi kurtardı. Evet, şu an için kardeşlikleriniz size yardıma geldik, evet. Şöyle şekerlerimizi de aldık. Buraya gelmenin karşılığında. Doktora yardım et diyor. Doktora yardım edebilmemiz için de laboratuvar kuracağız. Yani kardeşliğe dönmemize gerek yok. Gerekli malzemelerini toplayalım. Gidelim doktorumuza yardım edelim. 3. hikaye bölümünü bir nebze de olsa tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 3. hikaye bölümünde bizi Meş Ormanı'na gönderdiler ilk başta. Daha sonrasında doktora yardım edeceğiz. Doktora yardım ettikten sonra bu ödülleri alacağız. Bize yeni görevler verecekler muhtemelen. Laboratuvar inşa edelim. Daha sonrasında da 3. hikaye bölümüne devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenirseniz, abone olursanız ve yorum yaparsanız sevinirim.
arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz daha fazla insan bu bilgilerden faydalanabilir ve daha rahat bir şekilde oyunlarını oynayabilirler, keyif alabilirler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.